MrBeast'in videosu ya da videoları sahte mi? Bu kanalda tamamen gerçeklerin üzerine gidiyoruz ve daha önce de buna benzer birkaç olayı açıklamıştım. Örneğin bunlardan biri Orkun Işıtmak'ın sihirbaz Aref'le yaptığı gösteriydi. Gösteri inanılmaz gibi görünse de üzerinde yaptığım incelemelerle bunu açıklığa kavuşturmaya çalışmıştım. Aref'in sihirbazlık gösterisini teknolojinin yardımıyla yaptığını söylemiş ve bunu kanıtlarıyla göstermiştim. Peki MrBeast de yüklediği videoda sahte bir çukur, tren ve buna benzer şeyler mi kullandı? Normalde sonucu videonun sonunda açıklarım fakat bugün bir değişiklik yapacağım. Hayır, videoda sahte bir çukur ya da araç yok. Bunu size birazdan nedenleriyle birlikte göstereceğim. What the heck? MrBeast oldukça fazla izlenen ve göz önünde olan birisi. Özellikle yüklediği sıra dışı videolarla tanınıyor ve kazandığını videolarına harcayan birisi. Son dönemde tartışılmaya başlanmasının sebebi ise izleyenlerini kandırdığı düşüncesi. Öyleyse hemen bunun gerçek olup olmadığına bakalım. I just bought this train and it is currently barreling full speed towards that giant pit over there. Şimdi videonun hemen girişinde ve devamında her şey bir animasyon gibi durmakta değil mi? Birazdan buna geleceğim. Özellikle bunun green screen olduğu düşünülmüş. Bu görüntüler sahte bile olsa buna green screen demek doğru olmazdı çünkü Türkçe adıyla yeşil ekran teknolojisi bambaşka bir şey. Çekimi oldukça zor, imkansız olan ya da maliyetten kaçınmak için kullanılan bir teknolojidir. Buradaki görüntü ise süreci daha iyi anlatmak için 3 boyutlu gerçeğe yakın bir animasyon kullanılarak yapılmış. Yani bu giriş kısmı görsel efektle hazırlanmış fakat zaten amaç da bu. Yani oraya bu kısım görsel efekttir dipnotunu düşmelerini beklemeyin. Sağlıklı bir insanın zaten videoyu tamamen izlediğinde bunu ayırt edebileceğini düşünüyorum. Videonun devamında evde patlatılan havai fişeklerle ilgili bir gösteri hazırlanmış. Fire in the hole! What happened to the house? I can't even see it anymore. Buradaki görüntülerde zaten herhangi bir sahtekarlık asla yok. Farklı açılardan harika bir görsel şov izliyoruz. Örneğin yine bu kısımda kullanılan görüntü süreci açıklamak için muhtemelen tek bir durdurulmuş video üzerinden animasyon kullanılarak yapılmış. Devamında ise durdurulan görüntü devam ettirilerek giriş yapılıyor. Gelelim en önemli kısımlardan birine. Otobüsün düşme anı. Oh, we're screwed. The buses are done for. Oh my god. Oh my god. Oh, they're about to fall. Bye bye. Burası çoğu kişinin fake dediği yer. Otobüsün düşme anı ve düştüğü kısım. Burada sizi sürüncemede bırakan şey aslında yavaş çekimden başka bir şey değil. Videonun yavaş çekimde ilerlemesi bunun animasyon gibi görünmesini sağlamış olabilir. Fakat bu tamamen orijinal bir görüntü. Hatta biz bunu 3 farklı açıdan görüyoruz. Şundan emin olabilirsiniz. Burada iki eski otobüsü düşürmek, 3 farklı açıdan bakıldığında hiçbir kusur olmayacak şekilde animasyon hazırlatmaktan kat kat daha ucuz olurdu. Özellikle Amerika gibi bir yerde. Sadece bu bahsettiğim şey bile bunların animasyon olmadığının bir kanıtı fakat açıklamaya devam edeyim. Bazıları otobüsün düşmesinin ilginç olduğundan bahsetmiş hatta neden dik şekilde düşmediğinden filan bahsetmiş. Fakat unuttukları şey halatların halen 60-70 tonluk bir tanka bağlı olduğu. Otobüsler düştüğü anda halatlar gerilerek onların yatay bir şekilde yere çarpmalarını sağlıyor. Hatta ön tekerler bu yüzden çok daha sert çarpıyor. Otobüslerin kaza yapmamış gibi görünme sebebi de darbeyi tamamen önden almış olmaları. Zaten ön kısma bakarsanız en hasarlı kısım da orası. Elbette aracın içindeki çekimlerde veya farklı noktalarda görsel şovu destekleyici efektler kullanılmış olabilir. Ve bu gayet normal fakat bunun dışında araçlarda çukurda ya da tankta herhangi bir görsel efekt kullanılmamış. MrBeast videonun devamında aşağıya iniyor. Sanırım bunu izleyicilerine çukurun gerçekliğini göstermek adına doğal bir şekilde yapmak istiyor. Bu kısmı anladıysak geçelim jet motorlu araba kısmına. Bu kısmı 5 yaşındaki bir çocuğun bile anlayacağı şekilde anlatacağım. 10 tane jet motoru takılı bir aracın rampadan atladığı kısma kısaca bakalım. Oh my god! Yeah!
Evet, bu kısımdaki en çok düşündüren şey bu arabanın bir görsel efekti olup olmadığı. Özellikle rampadan atladığı kısımda arkadaki jet motorlarının bazılarının düştüğü halde halen arabada durduğu görülüyor. Tam bu noktada 3 adet jet motoru zemine çarpıp düşüyor ve hemen saniyeler sonraki karede düşmemiş gibi duruyor değil mi? Evet, gerçekten de orada duruyorlar çünkü jet motorunun kendisi değil, koruyucu dış metal levhası düşüyor. Geriye dönüp bakarsak jet motorunun kendisi ve etrafındaki metal levhayı görebilirsiniz. İşte düşen şey bu metal levhalar. Şimdi çarpma anına geçelim. Oh my God! Araç çarptığı anda öne doğru tek bir takla atıyor ve sürükleniyor. Tam burada motorun araçtan ayrıldığını görebilirsiniz. Kaza yine 3 farklı açıdan bize gösteriliyor ve burada hiçbir görsel efekt kullanılmamış. Aracın kaza şekli, dağılan parçalar ve izleyenlerin kaza anına tepkileri tamamıyla bir uyum içerisinde. Kaza anı bazılarınıza inandırıcı gelmemiş olabilir fakat hiçbirimiz bir kaza uzmanı değiliz ve aracın çarpma sonrası şurası kopardı, bu çıkardı gibi yorum yapmak doğru olmaz. Çünkü araçla ilgili, çarptığı betonla ilgili ya da kazanın şiddetiyle ilgili hiçbir veri elimizde yok. Ve elimizde bunlar olmadan sadece bakarak yorumlamaya çalışmak çok da doğru olmaz. Gelelim son kısma, yani trenin düştüğü ana. Oh my God! Here it comes! Oh my God! Whoa! Look at that! Bu kısımda trenin tam düşme anında gerçekçi gelmemesinin nedeni muhtemelen görüntünün bizleri yanıltması yüzünden. Örneğin buradaki görüntüde yaşanan gariplik ve aşağı düşen bu metal levhanın efekt gibi görünmesi bakıldığında anlamlı gelebilir. Tüm bunların nedeni aslında videonun birçok yerinde uygulanan slow motion yüzünden. Bu örnekte daha iyi anlayabilirsiniz. Twixtor gibi pluginler kullanılarak görüntü 1000 FPS gibi değerlerde yavaşlatılıyor ve görüntüde haliyle bozulmalar yaşanıyor. Çünkü bunların hiçbiri yavaş çekim özellikli bir kamera değil. Mecburen bu bozulmalar yaşanıyor ve bu da izleyenlerde, özellikle altında bir şey arayanlarda şüphe uyandırıyor. Özetle burada hiçbir özel efekt ya da 3 boyutlu animasyon kullanılmamış. Mesela videonun kapanış kısmı için bunu söyleyemeyebilirim. Çünkü buradaki patlama biraz efekt gibi durmakta. Fakat bunun videoya herhangi bir olumsuz katkısı yok ve sadece gösteriş için kullanılmış. MrBeast sadece 1 dakikalık bir izlenme için koca bir treni çukura düşürüyor ve bana kalırsa bu takdir edilecek bir şey. Çoğu içerik üreticisi sadece bunun için 15-20 dakika görüntü kullanırdı. Umarım her şey açıklayıcı olmuştur. Gerçekleri öğrenmek için beni takip etmeyi unutmayın. Ben Nigma. Görüşmek üzere.